Selam, ben Hakan. Google Forms ile harika formlar oluşturma eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimde Google Forms'un temellerini inceleyip daha sonra tüm soru çeşitlerine bakacağız. Ayrıca anket oluşturma ve bölümlü formlar oluşturmayı da yine bu eğitimde bulabileceksiniz. Google Forms ile dakikalar içerisinde formlarımızı oluşturup daha sonra sosyal medyada veyahut da maille veyahut da kısa link oluşturarak istediğimiz her yerde paylaşabiliriz. Ayrıca web sitemize de entegre edebiliriz. Google Forms ile harika formlar oluşturmaya hazırsanız hemen başlayalım. Google Forms'u kullanabilmek için Google hesabımızda bilgisayarımızda kullandığımız web browser içerisinden giriş yapmış olmamız gerekiyor. Web browser içerisinden giriş yaptıktan sonra zaten sağ tarafta Gmail, görseller ve burada da 9 tane ikon göreceksiniz. Buradaki 9 tane ikona tıklayacak olursak, 9'lu kare ikonuna tıklayacak olursak buradan Drive'a geçiş yapabiliyoruz. Drive'a geçiş yaptıktan sonra yeni bir tane form oluşturmak için yeni butonuna basıp buradan diğer sekmesini açıp Google Forms'a ulaşabiliriz. Google Forms'u ilk açtığımızda ekranımıza gelenlere bir bakalım. Şimdi sol üst köşede Google Forms'ta başlıksız form yazıyor. Burada yine aynı şekilde başlıksız form diye bir seçenek var. Formun açıklaması, bu formla ilgili yapacağımız açıklamalar. Hemen altında başlıksız soru diye bir soru. Altında çoktan seçmeli seçeneklerden birinci seçenek var. Ve eğer eklemek istersek diğer seçeneğiyle ikinci bir seçeneği kullanıcıya ekletebiliyoruz. Onun dışında burada formla ilgili yanıtlar butonu var. Yukarıda palet var, yani temayı özelleştirme seçenekleri, ön izleme, ayarlar, gönder, yani birisiyle paylaş veyahut da bu formu göndererek birilerine ulaştır kısmı bulunuyor. Ve burada da formla ilgili yine diğer özelliklerimiz var. Bizim formda ilk yapmamız gereken şey formun ismini düzenlemek. Bizim yapacağımız ilk form Google Forms ile ilgili genel denemeler olacağı için Google Forms genel denemeler diye ismini değiştiriyorum. Ve buradaki ismi değiştirdiğim anda otomatik olarak burada formun genel ismi de değişiyor. Aynı zamanda hangi klasörde olmasını istersem bu formu istediğim klasörde taşıyabilirim. Veyahut da bu formu yıldız ekleyerek Google Drive'da daha rahat bir şekilde bulmamı sağlayabilirim. Şimdi formun başlığını girdik. Bu bir. İkincisi formun açıklaması. Formun açıklaması bu formu dolduranlar için çok önemli. Formun ne işe yaradığı ve bu formu neden doldurmak istediğinizle ilgili genel olarak burada yazmanız gerekiyor. Onun dışında hemen altında başlıksız soru diye bir şey var. Bizim genellikle ilk istediğimiz şey ad soyad bilgisidir. Bu yüzden bunu ad soyad olarak değiştiriyorum. Ad soyad olarak değiştirdikten sonra burada çoktan seçmeli diye bir tane yanında listemiz var. Bu listenin içerisinden kısa yanıt seçeneğini seçiyorum. Ve altında da kısa yanıt metni diye bir şey var. Yani kullanıcının gireceği metin otomatik olarak kısa yanıt metni olarak burada gözükecek. Süper. Altta birinci seçeneğimiz kopyala, ikinci seçeneğimiz sil, üçüncü seçeneğimiz gerekli veyahut da yani zorunlu veyahut da değil. Burada açıklama girebilirim veyahut da yanıt doğrulaması kısmından da mesela ad soyadla ilgili diyelim ki ad ve soyad minimum 5 karakterden oluşur diye bir bilgi zorunluluğu ekleyebilirim. Bunlara birazdan bakacağız. Ad soyad bilgisini girdim. Ad soyad bilgisinden sonra diğer seçeneklerimize bakalım. Buradan artı butonuna basıp yeni bir tane soru ekleyebilirim. Veyahut da kopyala butonuna basıp yine aynı şekilde yeni soru ekleyebilirim. Kopyala butonuna bastım ve e-mail diye seçeneğimi seçtim. E-mail yazısını yazdıktan sonra bir şeyler değişti. Google Forms her ne kadar şu anda Türkçe'ye tam adapte olmasa da yine de birçok şeye yardımcı oluyor. Örneğin e-mail yazdığımız anda bunun e-maillerle ilgili bir seçenek olduğunu biliyor ve e-mail toplama ayarlarını etkinleştir kısmından da e-mailleri toplamamızı sağlıyor. Peki e-mail toplamak nedir? E-mail toplamak iki kısımdan oluşuyor. Bir, kullanıcının girdiği şeyin gerçekten e-mail olup olmadığını anlama opsiyonu. İkincisi ise kullanıcı eğer bir Google hesabına sahipse ve Google hesabı üzerinden bu formu yanıtlıyorsa bunun takibi. Yani
oturum açma zorunluluğu getirmek. Bu bize ne kazandırıyor? Eğer bunu etkinleştirecek olursak, yani şu andaki bu kısmı etkinleştirmemiz çok önemli değil ama biraz önce bahsettiğim oturum açma zorunluluğu kısmını etkinleştirecek olursak, o zaman şunu demiş oluyoruz: Google oturumuyla bu formu girmek zorundasın. Bu bize dezavantaj da sağlıyor olabilir. Örnek olarak bir kişi Google Forms üzerine, yani Google hesabı yoksa, Hotmail kullanıyorsa veyahut da iş maili kullanıyorsa, Google oturumunu açmadıysa biz onunla ilgili verileri toplayamayabiliriz. Yani bu formu doldurtamayabiliriz. Ama şimdilik ben bunu etkinleştiriyorum. Buradaki ayarlar kısmına gelecek olursak, işte biraz önce bahsettiğim ayarlar burada. E-posta adresinin doğrulama kısmı var. Ve burada oturum açması gerekir kısmından da bir yanıtla sınırla kısmı var. Yani eğer Google oturumunu açacak olursa biz şunu diyebiliriz: bu formu bir kere doldurabilir. Ama birden fazla kez doldurmasını istiyorsak yine bunu işaretlememiz gerekir. Gönderdikten sonra düzenleme kısmından ise kullanıcı gönderdikten sonra ben hata yaptım deyip tekrar bunu düzenleyebilir. Özet grafikleri ve metin yanıtlarını görün kısmından ise kullanıcı kendi yanıtlarıyla ilgili bilgiyi görebilir. Buraya gelmişken ayarlar kısmında birkaç tane daha şey var. Onlara da biraz daha bakalım. Sunu kısmında ilerleme çubuğunu göster, soruların sırasını karıştır ve başka bir yanıt gönderme balansı göster kısmı var. Bunlara bakacak olursak, ilerleme çubuğu, eğer bu formda birden fazla sekmemiz varsa, sekmeleri de zaten birazdan göreceğiz. Birden fazla sekmemiz varsa yüzdelik olarak birinci aşamadasın, ikinci aşamadasın gibi kısımlarımızı gösteriyor. İkinci kısım soruların sırasını karıştır. Yani eğer birden fazla sorumuz varsa ve bu soruların sürekli olarak her seferinde yerini değiştirmek istiyorsak, bunu mesela test olarak düşünebiliriz. O zaman soruların sırasını karıştır diyebiliriz. Başka bir yanıt gönderme balansı göster kısmında ise formu bitirdikten sonra bir tane daha yanıt göndermek ister misiniz diye bir soru soruyor. Ben şimdilik bunu istemiyorum. Peki onay iletisi nedir? Onay iletisi, bu formu birisi doldurduktan sonra ya teşekkürler yazısını iletmek için kullanabileceğimiz yerdir diyebiliriz. Formunuzu doldurduğunuz için teşekkürler. Evet, bu kadar yeterli. Formunuzu doldurduğunuz için teşekkürler deyip burada teşekkür yazısı yazabiliriz veyahut da daha detaylı bir yazı yazabiliriz. Testler kısmına ise şu anda buna bakmayacağız ama daha sonra bunu inceleyeceğiz. Bunu bir test yap deyip test sonuçlarını kullanıcının görmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda bir test oluşturabiliriz. Şimdilik bunu kaydet dedim. Harika. Biraz önce ad soyaddan hemen sonra ben e-posta adresini yazmıştım ama bir şeyler değişmiş. E-posta adresi yukarıya gelmiş ve e-mail yazmıştım. Onu e-posta adresi olarak değiştirmiş. Yanında da bir tane kırmızı yıldız var. Bu kırmızı yıldız ise bunun zorunlu olduğu anlamına geliyor. Buraya doğru tıklayacak olursak zaten burada herhangi bir şey değiştiremiyoruz. E-posta adresi kısmında kendisi otomatik olarak ekledi. Peki ben ne yapabilirim? Evet, ben bundan sonrakileri değiştirebilirim. Yani artık bir e-mail toplama sistemi gerçekleştiği için e-mail toplama kısmını kendisi hallediyor. Peki ben bunu değiştirmek istiyorsam buradan yine tıklayıp e-posta adreslerinin topla kısmını iptal edecek olursam hop, birdenbire o kısım kayboldu. Yine bunu ekleyecek olursam buradan kaydet kısmına bastım ve yine e-posta adresi kısmı geldi. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Biz biraz önce buradaki ad soyad kısmından kopyala kısmına basıp bunu yine yeni bir tane soru haline getirmiştik. Ama ad soyad kısmının da ben zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunu gerekli seçeneğiyle değiştirebilirim. Ve gerekli seçeneği değiştirdiğim zaman burada gördüğünüz gibi yıldız geldi. Yani zorunlu olduğunu belirttik. Burada ad soyad değil de başka bir şey sormak istiyorum. Ne soralım? Formu beğendiniz mi? Formu beğendiniz mi kısmını yazdıktan sonra buradan kısa yanıt değil, çoktan seçmeli seçeneğini seçiyorum. Ve birinci seçenek evet, ikinci seçenek ise hayır. Dikkat edecek olursanız biraz önce ben hayır kısmını yazmadım. Kendisi otomatik olarak bunu gördü ve evet veyahut da hayır seçeneğini buradan getirdi. Eğer başka bir seçeneğin kendisinin eklemesini istiyorsak
diğer kısmından kullanıcının seçenek eklemesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda bu hayır kısmını yukarı doğru sürükleyebiliriz. Yani hayır başta olsun veyahut da hayır altta olsun diye seçeneklerin yerini değiştirebiliriz. Burada çoktan fazla seçmeli vardı. Bunu onay kutusu seçeneğini seçecek olursak hem evet hem de hayır seçeneğini kullanıcı seçebiliyor. Peki bu mantıklı mı? Değil. O yüzden de şu anda sadece çoktan seçmeli kısmından seçtirdim. Veyahut da buradan açılır menü diye seçtirebiliriz. O zaman kullanıcı form, yani form beğendiniz mi kısmından evet veyahut da hayırı kendisinin seçmesi lazım. Burada bir duralım. Yaptıklarımızı nasıl göreceğiz ona bir bakalım. Yaptıklarımızın ön izlemesini istediğimiz anda görebiliriz. Buradaki ön izleme butonuna basarak hemen ön izleme formunu açtım. Ve Google Forms genel denemeler kısmında e-posta adresi var, ad soyad kısmı var ve seçim kısmından evet veyahut da hayır diye seçebiliyoruz. Burası kalsın ve ben buradaki ayarı değiştireyim. Açılır menü değil de çoktan seçmeli olsun ve hemen diğer tarafa geleyim, sayfayı yenileyim. Harika. Burada gördüğünüz gibi artık formu beğendiniz mi kısmı sadece tek bir seçeneğe sahip ve artık buradaki kısmı değiştirebiliriz. Aynı zamanda ad soyad bilgisinin de ben zorunlu olmasını istemiyorum. Bunu da iptal ettim. Tekrar yenilediğimde burada ad soyad kısmı şu anda zorunlu değil. Peki devam edelim. Başka ne seçeneklerimiz var? Buradaki artı butonuna bastık. Artı butonuna bastığımız zaman buradan yeni bir tane soru ekleyebiliriz. Mesela ne olsun? Google Forms ta hangi özellikler var? Özellikleri seviyorsunuz diyelim. Çoktan seçmeli değil de burada onay kutusu olsun. Anket yapma, test ve diğer seçeneği otomatik olarak gelsin. Gördüğünüz gibi onay kutularında ben aslında 2 tane yanıt verdim ama kullanıcının daha farklı bir şey yazması gerekiyorsa buradaki diğer kısmından bunu artık yapabilecek. Ve sayfayı yenilediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Google Forms'ta hangi özellikleri seviyorsunuz kısmında diğer kısmı var. Hop, soru işaretini unutmuşuz. Hemen buradan soru işaretimizi ekleyebiliriz. Peki bu gerekli bir soru mu? Hayır değil. Ama buradan açıklama kısmında Google Forms'ta bir açıklama yazısı yine yazabiliriz. Ve açıklama yazımız burada. Tamamdır. Peki başka neler var? Yeni bir tane daha ekleyelim. Yeni bir sorumuz olsun. Ve bu yeni soru kısmında kısa metin vardı. Ondan sonra paragraf vardı. Çoktan seçmeli, açılır kutu ve bunları inceledik. Dosya yükleme diye bir kısım daha var. Dosya yükleme inanılmaz güzel bir şey. Dosya yükleme kısmını seçecek olursak buradan artık bu formu dolduran kişiler yanında kendi istedikleri başka bir dosyayı gönderebiliyorlar. Örneğin bir izin formu yaptınız. Bu izin formunu buradan dijital olarak dolduruyor ama kağıda bir şeyleri yazdıktan sonra imzalıyor. Yani izin formunu kağıda yazıp imzalıyor, fotoğrafını çekiyor ve dosya yükle diyerek bu dosyayı yine aynı şekilde bu formun içine ekleyebiliyor. Onun dışında doğrusal ölçek var. Doğrusal ölçekte şöyle yapalım. Bir şeyi beğendik, beğenmedik, iyi, kötü gibi seçenekleri sunmamızı sağlıyor. 1'den 5'e kadar olduğunu düşünün. Google Forms'u mi diye tekrar soruyorum. Ama bu sefer evet veya hayır sorusu değil, kötü veyahut da çok iyi seçeneğini seçerek yapabilirim. Ve buradan tekrar bakacak olursak Google Forms'u beğendiniz mi veyahut da az, şuraya az yazalım, buraya da çok diyelim ve tekrar bakacak olursak evet, buradan bu sorumuzda doğrusal ölçekle ekleyebildik. Peki başka ne tür sorumuz var? Yine burada doğrusal ölçekten sonra çoktan seçmeli tablo ve çoktan seçmeli onay kutusu var. Bu çoktan seçmeli tablo ve çoktan seçmeli onay kutusu bizim birden fazla soru sormamızı yarıyor. Mesela diyelim ki
bir pizza siparişi verdirtmek istiyoruz ama pizza siparişinin içerisinde işte sarımsak olsun mu? Evet veyahut da hayır. Ondan sonra soğan olsun mu? Evet veyahut da hayır gibi seçenekleri alacaksak yine bunu yapabiliyoruz. Aklıma örnek gelmediği için ben şimdi bunu yapacağım. Malzemeler neler olsun? Sarımsak olsun. Soğan olsun. Ondan sonra başka ne var ki? Sarımsak, soğan. Kimler? Evet, bazıları da mantar sevmiyor. Olsun. Ve buraya da olmasın yazalım. Ve yine ön izleme formumuzu açalım. Sayfamızı yenileyelim. Sayfamızı yeniledikten sonra evet sarımsak olsun, soğan olmasın, ondan sonra mantar olsun diye buradan seçenek seçtirtebiliriz. Peki çoktan seçmeli tablo yerine biz onay kutusu tablosu seçecek olursak bu sefer checkbox'a dönüştü. Yani hem olsun hem de olmasın diye seçebilir. O yüzden bu form için saçma olacaktır. Daha doğrusu bu soru için saçma olacaktır. Hem olsun hem de olmasını seçebilir. Ama bunu başka bir şey için yine de kullanabilirsiniz. Örneğin bir sipariş verilecektir. Hem X hem X large ondan sonra hem medium seçenekleri vardır. Hepsini birden işaretlemesi gerekiyorsa buradan tık 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 işaretletebilirsiniz. Ben yine eski haline getireceğim. Yine soru ekleyelim. Soruda hangi seçeneklerimiz kaldı? Tarih ve saat seçeneklerimiz kaldı. Buradan tarihi seçip ondan sonra doğum tarihiniz nedir diye yazdırtabiliriz. Yine aynı şekilde bir tane daha sorumuz olsun. Saat. Evet. Astroloji sorusu gibi oldu ama neyse. Peki buradaki sorularımız yine aynı şekilde zorunlu mu? Buradan seçebiliriz. Ondan sonra yine aynı şekilde buradan seçebiliriz. Buradaki seçeneklerden saati dahil et veya da yılı dahil et diye seçenek var. Yani belki de biz burada sadece yılı değil de gün ve ayı göstermek istiyoruz. O zaman gün ve ayı seçebiliriz. Aynı şekilde saati dahil et kısmından da biz tarih ve saat kısmını yani şu alttaki soruyu da iptal edip ikisini tek bir yerde toplayabiliriz. Ben saati dahil etmeyeceğim ama yılı dahil etmek istiyorum. Okey. Sorularımızı buraya kadar yaptık. Şimdi bu sorularla ilgili birkaç tane daha şey var. Örneğin ad kısmından bahsedelim. Ad soyad. Ad soyad girdirmek istediğimiz bir kişinin minimum ad ve soyadı kaç karakterden oluşur? Örneğin 5 karakterden oluşacağını düşünecek olursak ad ve soyadın zorunlu olduğunu düşünüp ondan sonra yanıt doğrulaması yaptırtıp ve minimum ad kısmının 5 karakterden oluşması gerektiğini söyleyebiliriz. O yüzden de uzunluk kısmı minimum 5 karakterden oluşur. Lütfen tam ad soyad bilgisini giriniz. Peki bunu deneyelim. Academy Lab. Ondan sonra 3 karakter girdim. 4 5 ve dikkat edecek olursanız 5 karakteri girdikten sonra sorunumuz kalmadı ama 3 karakterdeyiz. Burada biraz önce belirtmiş olduğumuz hata ekranımıza geldi. Harika. O yüzden de eğer istersek buradan yanıt doğrulaması kısmından yanıt doğrulaması yaptırtabiliriz. Peki ne seçeneklerimiz var? Metin var, sayı var, uzunluk var ve normal ifade var. Normal ifade regular expression diye geçiyor. Regular expression gerçekten çok farklı bir konu. Örneğin şunu yaptırtabiliyoruz. İçerisinde sadece karakterler olanlar veyahut da işte 3 karakter artı bir boşluk artı yine 3 karakter sonra 2 karakter sonra yine bir boşluk sonra bir karakter gibi seçenekler yaptırtabiliyoruz ve diyelim ki kredi kartı bilgisini alacağız. Kredi kartı bilgisini aldıktan sonra boşluk tuşuna da basmasını istiyoruz kullanıcının. 4 rakam boşluk, 4 rakam boşluk, 4 rakam şeklinde bir ifade biçimi girdirtebiliriz. Ama bu gerçekten çok farklı bir konu. O yüzden ona daha sonra tekrar değineceğim. Uzunluk kısmını seçmiştik. Buradan minimum demiştik. Ve buradan 5 karakter demiştik. Lütfen tam ad soyad bilgisini girin diye de burada yazımızı yazmıştık. Peki formumuzdaki sorulara genel olarak baktık.
Formumuzdaki soruları geçtikten sonra başka neler yapabiliyoruz? Bunları biraz inceleyelim. Örneğin her bir sorunun yanında bir tane görsel işareti var. Bu görsel işareti bizim soruya bir imaj eklememizi sağlıyor. Yani bir resim ekleyebiliyoruz. Buna bastıktan sonra buradan yükle, fotoğraf çek, URL'den al, albümleriniz, Google Drive veyahut da Google aramasıyla herhangi bir resim buraya ekleyebiliriz. Google aramasına bastım. Name, surname dedim. Veyahut da male, female diyelim. Şöyle şöyle bir görseli ekleyip sorumuza renk katabiliriz. Veyahut da bu görselimizi değiştirebiliriz. Sola hizalayabiliriz, sağa hizalayabiliriz veyahut da bu görselimizi kaldırabiliriz. Görselle ilgili işlemler yapmak için görselimizin olduğu kısma gelip 3 noktaya bastıktan sonra kaldır seçeneğini tıklayabiliriz. Peki burada evet veyahut da hayır seçeneği vardı. Evet veyahut da hayır seçeneğinin her birisine de resim ekleyebiliyoruz aynı şekilde. Böylelikle formunda biraz daha sempatik veyahut da görsel öğeler kullanmak istiyorsanız formunuzu iyice zenginleştirebilirsiniz. Buraya kadar yaptığımız bütün işlemler soru ekleme işlemleriydi. Peki soru ekleme işlemlerimizden sonra başka neler yapabiliriz? Soru ekleme işlemlerimizden sonra başlık veyahut da açıklama ekleyerek bölümlerimizi değiştirebiliriz. Mesela buraya kadar olan bölümlerden sonra malzeme bilgileri diye bir genel bölüm ekleyebiliriz. Ve şunu ekledikten sonra buraya da doğum tarihi bilgileri diye yeni bir tane daha başlık ekleyebiliriz. Belki bu formumuz birden fazla öğe içerecektir. O yüzden de bu tarz başlıklara ihtiyacımız olabilir. Evet, gördüğünüz gibi burada malzeme bilgileri çok güzel bir şekilde gözüktü. Doğum tarihi bilgileri çok güzel bir şekilde gözüktü. Şuraya da genel bilgiler diye bir şey eklemek istiyorum. Genel bilgiler. Şu anda bu bilgiyi eklerken bulunduğum yere çok dikkat etmedim. Çünkü istediğim gibi bunu sürükleyip bırakabilirim. Ve genel bilgiler kısmını sürükleyip bıraktım. Peki burada ne yapabiliyorum? Yine bir önceki seçenek gibi kopyalayabilirim. Ondan sonra sil kısmından bunu silebilirim. Yine aynı şekilde bunun genel bir açıklamasını yazabilirim. Veyahut da bir yan tarafından açıklamaları göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Şu anda baktığınız zaman zaten bunun açıklaması yok. Peki genel bilgilerden hemen sonra bir resim koyalım. Google dedim ben. Ve şu görseli seçtim. Ve gelecek olursak genel bilgiler kısmından sonra hemen istediğimiz görseli ekledik. Ve istediğimiz görseli ekledikten sonra burada işlemimizi yaptık. Ve buraya da malzeme bilgileri kısmındaki başlığın hemen altına şuraya pizza eklemek istiyorum. Güzelmiş. Pizzamızı seçtik. Gördüğünüz gibi burada pizza bölümü geldi. Ama ben bunun yukarıda olmasını istiyorum. Malzeme bilgilerinin hemen altında olmasını istiyorum. Ve buraya resimle ilgili bir başlık yazacaksak buraya resim başlığı yazabiliriz. Fareyle üzerine geldiği zaman da buradaki metni de gösterebiliyormuşuz aynı şekilde. Yine eğer bu görselimiz ufaksa sola, sağa veya da ortayı hizalayabiliriz. Buradaki kısımdan da yine değiştirip kaldırabiliriz. Pizzayı da bir görelim. Evet. Pizza ile ilgili görselimiz de burada. Aynı şekilde malzemeleri nasıl olsun kısmından istediğimiz gibi malzemelerimizi de seçebiliyoruz. Bir sonrakine video ekleyebiliyoruz. Harika bir özellik. YouTube videolarını biz buradan ekleyebiliriz. Şunu kaldıralım ve buraya YouTube videosu kısmına pizza yazalım. Homemade pizza olsun. Bir pizza nasıl yapılır kısmında bu videoyu gösterebiliriz ve artık bununla ilgili etkileşim sağlayabiliriz. Diyelim ki sizin sürekli geliştirmiş olduğunuz videolar var ve bu videolarla ilgili geri bildirim almak istiyorsunuz.
O yüzden de Google Forms'un içerisinde videolarınızı ekleyebilir ve bu videolarla ilgili anketler düzenleyebilir. Bu anketlerin sonuçlarına göre de yapacağınız işlemleri görebilirsiniz. O yüzden de buradaki video kısmı harika bir özellik. Aynı zamanda çalışanlarınız için tutorial'ları oluşturabilirsiniz ve bu tutorial'ları yani eğitim videolarının altına sorular ekleyip sınavlar yapabilirsiniz. Hem videoları ekleyip hem de altına sınavlar eklerseniz harika sonuçlar olabilir. Bölüm ekle kısmı ise bizim formumuzu basamaklandırmamıza yarıyor. Şu anda formumuz, dikkat edecek olursanız, aşağıya doğru iniyor. Tekrar bakalım formumuza. Formumuz aşağıya doğru iniyor. Ama ben burada genel bilgilerden sonra ileriye geçip malzeme bilgilerine girip daha sonra doğum tarihi bilgilerine gelmek istiyor olabilirim. O yüzden de doğum tarihi bilgileri kısmına geldim ve buradan şuradaki doğum tarihine de artık ihtiyacım yok. O yüzden bunu silebilirim. Diye bir bölüm oluşturdum. Aynı zamanda buradaki malzeme bilgileri kısmında sileceğim ve burada bir bölüm oluşturacağım ve burası malzeme bilgileri olacak. Malzeme bilgileri. Peki. Şurada da genel bilgiler vardı. Burayı da yine aynı şekilde oluşturuyorum. Kopyaladım, yapıştırdım. Burayı da sildim. Birinci bölümümüz var. Burada e-mailimizi alıyoruz. Ondan sonra ikinci bölümde genel bilgileri doldurtuyoruz. Üçüncü bölümde malzeme bilgileri diye bir kısmımız var. Tamam, buraya atmış olabilirim ama umursamayın. Önemli olan şu anda sadece bizim Google Forms ile ilgili genel olarak neler yapabileceğimizi keşfetmemiz. Daha sonra Google Forms ile ilgili zaten birçok örnek yapacağız. O yüzden sabırlı olun. Tamamdır. Ve doğum tarihi bilgileri var. Peki formumuz nasıl oldu? Şu anda formumuz tek sayfaydı ama formu yeniliyorum. Wow! Formum değişti. Burada artık sadece e-posta adresine geliyor ama sonraki kısım var. Peki bu form ne kadar uzun? Yani formu bilmeyen birisi içeri girdi. Ondan sonra forma bakıyor ve sadece e-posta adresi var. Formun ne kadar uzun olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Bunu düzeltelim ilk önce. Forma geldim. Buradaki ayarlar kısmına geldim. Sonu kısmından ilerleme çubuğunu göster kısmına geldim. Hatırlayacak olursanız bunu iptal etmiştik. Şu anda kaydet diyorum ve tekrar geldim. Ve burada 4 tane aşamam olduğunu artık görebiliyorum. 4 aşamadan birincisini doldurdum ve sonraki kısma geçtim. Genel bilgiler kısmı var. Ad soyad bilgisinden deneme diye yazdım. 5 karakteri geçtiğim için burası oldu. Sonrakine bastım. Ops. 5 karakterde hatırlayacak olursanız 4 karakter yazdığım için şu anda burayı geçemiyorum. O yüzden deneme diye yazdım ve sonraki butona bastım. Sonraki kısmına geldim. Buradan herhangi bir şeyi seçtim. Ve buradan yıl kısmını seçtim. Saat kısmını yazdım. Ve gönder butonuna basacak olursam artık bu formu gönderebiliyorum. Bir tane formu artık gönderelim. O yüzden de gönder butonuna basıyorum. Gönder butonuna bastığım zaman formunuzu doldurduğunuz için teşekkürler diye bir yazı geliyor. Bu yazıyı hatırlıyor musunuz? Ta en başta göstermiştim. Hatırlayacak olursanız buradaki ayarlar kısmına gelip, yani formun genel ayarları kısmına gelip sunu kısmından burada yazımızı yazmıştık. Artık bu yazımız şurada gözüküyor. Peki yazıyı değiştirmek isterseniz artık nerede olduğunu biliyorsunuz. Devam edelim. Biraz önce bir tane form doldurmuştuk. Bu formu doldurduktan sonra yanıtlar kısmına bir bakalım. Yanıtlar kısmına baktığımız zaman ilk önce burada özet diye bir kısmımız var. Özet kısmından kimler yanıt verdi kısmında hangi mail adresinden yanıt aldığımızı artık görebiliyoruz. Ad soyad bilgisi ve diğer sorularımızın istatistiklerini de grafiksel olarak hem de yanıt olarak burada görebiliyoruz. Kaç tane yanıt olduğunu zaten yukarıda kendisi otomatik olarak sayıyor. Bağımsız kısmından ise her bir yanıtın içindeki bilgileri buradan inceleyebiliriz. Bir sonraki yanıta geçmek için sağ ikona basıp geçiş yapabiliriz veyahut da buradan yanıtları yazdırabiliriz. Örneğin bu bir izin formuysa buradaki izin formunu buradan yazdırabiliriz. Veyahut da yanıtları sil kısmından da bu yanıtı silebiliriz. Peki sorularımız hazır. Ondan sonra aynı zamanda bu soruların nasıl sorulacağına baktık. Hangi tür sorularımız olduğuna baktık. Bölümleştirdik.
ve bölümlerin içerisinde başlıklar kullandık, resimler kullandık. Her şey çok güzel ama bir tane sorunumuz var. O da formun rengi. Formun rengini beğenmiyor olabiliriz. Formun rengini düzenlemek için burada palet kısmına geliyoruz. Temayı özelleştir butonuna bastıktan sonra üst bilgi kısmında dikkat edecek olursanız bir rengimiz var. Bu rengi hemen değiştirebiliriz buradan ve rengi değiştirdiğimiz gibi aynı zamanda arka planda ona göre daha yumuşak bir tonda olabiliyor. Daha gri veya daha farklı bir renk seçebiliriz. Peki rengimiz kalsın ve buradan yine aynı şekilde arka plan renginde yine seçebiliyoruz. Biz üst bilgi kısmına bir tane görsel ekleyelim. Görseller kısmında otomatik olarak seçilmiş görseller var. Google'ın yerleştirmiş olduğu veyahut da diğer kısmından da siz yine başka türlü görseller seçebilirsiniz. Fotoğraf yükleme kısmından kendi fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Buradan ben herhangi bir görsel seçiyorum ve görseli seçtikten sonra otomatik olarak kendisi buradaki renklerin tonuna bakıyor ve renklerin tonuna göre kendisi renkleri seçiyor. Ama biz başka bir renk seçmek istersek buradaki özel renk butonuna basıp daha sonra buradan bir tane renk seçebiliriz. Şöyle bir şey olsun. Ve rengimizi seçtikten sonra ekle butonuna basıp buradan rengimizi ekledik. Peki bu renk nereyi ifade ediyor artık? Dikkat edecek olursanız buradaki bölüm bilgilerindeki renkler artık biraz önce seçtiğimiz gibi oluyor. Arka plan rengi ise bunun biraz daha açık ton oluyor. Ama buradan griyi seçip yine arka planı değiştirebiliriz. Tema özelliklerinde bir tane daha özelliğimiz var. O da yazı tipi seçeneği. Peki yazı tipi nasıl olacak? Şen, resmi, temel veyahut da dekoratif olabilir. Buradan yazı tiplerini de değiştirebiliriz. Genellikle ben temelde bırakıyorum. Şu ana kadar yaptığımız şeyler bu soruların sorulması ve yanıtların alınması kısmıydı. Ama yanıtlarımızı aldıktan sonra bu yanıtları istersek otomatik olarak Google'ın Excel'ine yani Google Spreadsheet'e aktarabiliriz. Bunu yapmamız için hemen yanıtlar kısmının yanında e-tablo oluşturma butonu var. E-tablo oluşturma butonunun bir yanında da bu seçeneğe birazdan bakalım. E-tablo oluşturma kısmına basacak olursak otomatik olarak bu yanıt için e-tablo oluşturabiliyoruz. Peki yanıtlar yeni bir e-tabloyu mu oluşturulsun yoksa mevcutta bir e-tablomuz var mı? Yani eğer mevcutta bir tablonuz varsa ve bunun içerisine aktarmak istiyorsanız buradan e-tabloyu seçebilirsiniz. Yeni bir tane olsun istiyorsanız yeni oluştur butonuna bastım ve otomatik olarak yeni bir tane form oluşturdu. Daha doğrusu sheets oluşturdu. Bunu oluşturduktan sonra hangi saatte bunun bilgisinin girildiğine bakıyoruz ve yanıtlarımızı da buradan görebiliyoruz. Peki bu bilgiyi girdikten sonra yine yan tarafında birkaç tane seçenekler var. 1. Yeni yanıt için bildirim. Yeni yanıt için bildirim kısmından biz her bir yanıtımıza otomatik olarak bildirim isteyebiliriz. Aynı zamanda yanıt hedefi seç kısmından da hangi tabloya gideceğini biraz önce zaten oluşturmuştuk. Ve formun bağlantısını kaldır kısmından da yine bu formun buradaki Excel ile ilgili Google Spreadsheet ile ilgili olan bağlantısını kaldırabiliriz. Tüm yanıtları otomatik olarak indirebiliriz. Tüm yanıtları yazdırabiliriz veyahut da tüm yanıtları buradan silebiliriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Drive içerisindeki genel fonksiyonları nasıl kullandığını hatırlamamız gerekiyor. Google Drive'da, Google'ın Word programında veyahut da şuradan isimlerine bakalım. Yeni butonuna basalım. Google dokümanlar, Google e-tablolar veyahut da Google Slides'larda siz ortak paylaşım alanı oluşturabilir ve bu dokümanlara başka kişilerin girmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce Google'ın form deneme yanıtlarında dikkat edecek olursanız bir tane e-tablo oluştu. Ve bu e-tabloyu açtığımızda buradan sonuçları görebiliyorduk. Biz bunu başka birisiyle paylaşıp otomatik olarak başka birisinin de bunu görmesini sağlayabiliriz. O yüzden de Google Drive'daki bütün özellikleri Google Forms'ta da kullanabileceğimizi unutmayın. Örnek olarak hakanyalçınkaya@gmail.com ile paylaşılmasını istiyorum. Peki nasıl bir paylaşım olacak? Düzenleyebilir, yorum yapabilir veyahut da sadece görüntüleyebilir seçeneklerinden istediğiniz gibi buradaki seçenekleri değiştirebilirsiniz. Şimdilik ben kimseyi eklemiyorum. Formuma geri döndüm. Formuma geri döndükten sonra buradaki tema seçeneklerini kaldırdım ve
Ayarlar kısmından hatırlayacak olursanız buradaki ayarları incelemiştik. Gönder butonundan ise artık bu formu dışarıya gönderebiliriz. Yani e-mail olarak birilerine iletebiliriz veyahut da paylaşım linki oluşturabiliriz veyahut da web sitemizin içerisine, WordPress gibi sitelerin içerisine biz bu formu ekleyebiliriz. Gönder butonuna basıyorum. Gönder butonuna bastıktan sonra buradan alıcı kısmından alıcının e-mail adresini yazıp konu kısmından buradaki konuyu istediğimiz gibi belirtebiliriz ve bu formla ilgili yazımız yazıp formu e-postaya ekleyebiliriz. Bir yandaki kısımdan ise bağlantılar kısmından bunun bağlantısını alabiliriz ve bunu sosyal medyada paylaşabiliriz. URL kısalttan ise bu formun otomatik olarak URL'sini kısalttırabiliriz ve bu formun URL'sini kısalttırdıktan sonra artık bu kısaltılmış URL ile birlikte paylaşım yapabiliriz. Bu harika bir özellik. Peki başka neler yapabiliriz? Biraz önce belirttiğimiz gibi sosyal medyada paylaşabiliriz veyahut da kod embed özelliğiyle yani HTML kodu yerleştir özelliğiyle biz bunu web sitesine de aktarabiliriz. Şu ana kadar Google Forms'da biz baştan sona formun özelliklerini, formun içerisinde kullanabileceğimiz soru tiplerini, formun temasını nasıl değiştirebileceğimizi, formu etkileşimlerinin nasıl olacağını gördük. Bundan sonra artık geriye kalan bu form özelliklerini nasıl kullanmanız gerektiğini çözmeniz. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli şey form içerisinde sorduğunuz soruların sayısı bence. Eğer formda veyahut da ankette artık bunu nasıl yorumlayacak olursanız formun içerisinde çok fazla soru sorarsanız o zaman formunuzu kimse yanıtlamaz. Bu yüzden soru sayınızı nasıl azaltacağınıza bakın ve Google Forms'u kullanmadan önce form sorularınızı muhakkak ve muhakkak ilk önce kağıda yazın. Kağıda yazmak her zaman size avantaj kazandıracaktır. Peki, formun genel yapısını gördük. Google Forms'ta daha yapılacak birçok şey var. Eklentiler göreceğiz, formun diğer örneklerini göreceğiz ama bunlar diğer videoda. Siz şu ana kadar öğrendiklerinizde acaba ne tür formlar oluşturacaksınız? Bunu lütfen açıklamalar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı muhakkak ihmal etmeyin. Çünkü yeni videolar yakında gelmeye devam edecek. Yeni videolar demişken yeni eğitim serilerinin neler olması gerektiği ile ilgili aşağıya bir tane daha anket ekledim. Bu anketi doldurarak siz de hangi tür eğitimleri kanalınızda istiyorsunuz bunları seçebilirsiniz. Görüşmek üzere.